Demiştik ki DNA programlanabilir bir hastaya sahip. Bu hassasiyet nereden kaynaklı demiştik? Kansal özler. DNA nerede yer alıyordu? İnsan beyninin oluşturan hücrelerin çekirdeğindeki yapılarda yer alıyor demiştik. İnsan beyninin nasıl bir özelliği var? İnsan beyni iki lobdan oluşuyor. Sağ lob ve sol lob. Bu sağ ve sol lobu oluşturan nöronların her birinin farklı yetenekleri ve özellikleri var. Kendilerini geliştirmiş oldukları farklı yetenek ve özellikleri var. Çünkü biliyorsunuz ki insan beyni bu aşamaya gelene kadar birçok aşamadan, birçok süreçten geçmiş. İnsan beyninin şu anki kullandığı haline baktığımızda her birinin kendine özel bir yeteneği var. Mesela 5 algı sistemimizde oluşturulan duyumsal, duygusal, düşünsel, tatsal, duygusal ve seksüel uygulamaların yanı sıra bunun yanı sıra direkt görme duygulu algılarımız var, işitme algılarımız var, tatma algılarımız var, dokunma algılarımız var. Değil mi? Bu algı sistemlerinin hepsinin merkezi beyin. Başka hiçbir organın böyle bir özelliği var. Diyeceksiniz ki göz ne işe yarıyor? Göz elbette ki görmek için çok etken bir faktör. Ama aynı kameralar gibi, fotoğraf makineleri gibi sadece bir mercek özelliği taşıyor. Var olan görüntüyü alıyor, beynin arkasındaki görme merkezine ekliyor ve o merkez bunu anlamlandırıp biz şu an görme dediğimiz hadiseyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Başka bir şey yok. O halde beyin mi görüyor yoksa göz mü görüyor sorusunun cevabı aslında beyin görüyor. Kulak için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kulak aynı zamanda bir ses alıcı gibi düşünün. Sesi alabilecek hassasiyete sahip parçaları var. Ve o parçalar direkt beyinde duymayla alakalı uzmanlaşmış bölümlere gidiyor. O bölümler, o sesleri, karışık sesleri, çünkü biz etrafımızda şu an birçok ses duyuyoruz, anlamlı hale getirebilecek hale getirdikten sonra biz duyuyormuşuz efekti veriyoruz. Anlıyoruz veya olguluyoruz diyebiliriz. O halde kulak mı duyuyor yoksa beyin mi sorusunun cevabı yine beyindir diyebiliriz. O zaman beyin aslında vücutta çok önemli bir yere sahip ve birçok fonksiyonu kendisi yönetiyor, yönlendiriyor, kontrol ediyor. Ayakta durma sistemlerimiz dahil, kalp atış sistemlerimiz dahil, iç organların çalışma prensipleri dahil. Bunların hepsi, omurgaların dahi hepsi yine beyne ait faaliyetlerin bir parçası. Yani beyinde bulunan hücrelerin kendi uzmanlıklarına göre kazanmış olduğu yeteneklerden dolayı aslında bizler bunu yapıyoruz. Belki yüzyıllardır insanın geliştirdiği tek şey beyindi ve beynin değişimiyle beyinden gelen talimatlara uygun hareket eden diğer organlar buna uygun bir fiziksel yapıya büründü. En basitinden daha önce de söylediğimiz gibi insan avcı toplayıcı yaşamında sürdürürken görme hassasiyeti daha farklıydı. Uzağı görebiliyorduk. Çünkü avcılıkla yetiniyorduk, avcılıkla geçimimizi sağlıyorduk ve avcılık yapmadan aç kalabilirsin, beslemek zorunda kalamazsın, temel ihtiyaçlarını karşılayamazsın. Ama şimdi dünya insanının hiç olmadığı kadar çok besinin bulunduğu, sağlıklı veya sağlıksız besinin bulunduğu bir ortamda yaşıyoruz. Ama dönemin koşulu, şu an içinde bulunduğumuz dönemin koşulu ne? Her şeyi dijital ortamda yapıyoruz. Bilgisayarlarda, telefonlarda, televizyonlarda, değil mi? Hepsi artık bir dijitalleşme haline gelmiş. Yani görmenin yakın plana çekildiği hale gelmiş. O halde dünya insanı giderek uzağa görme hassasiyetini kaybediyor diyebilir miyiz? Evet. Ve biz bunu ne olarak algılıyoruz? Hastalık olarak algılıyoruz. Uzağa görememe hastalığı diyoruz. Normal koşullarda ihtiyaç duyulmayan şeyler aslında beden tarafından, bilinç tarafından ve beyin tarafından iptal edilme özelliğine sahip. Aynı şekilde bakın bu 20 yaş dişi denilen o sonradan 20 yaşlarımızda ortaya çıkan dişlerin kendisini giderek yok etmesi gibi. Nasıl yok ediyorlar? Tabii ki hepimiz bazı zamanlar özellikle ergenlik döneminden sonraki aşamalarda 20 yaş dişini çıkarma çabası içerisine gireriz. Onun ağrısını sızını hepimiz biliriz. Ama ve lakin çoğumuzda olduğu gibi 20 yaş diş denilen o parçacık kemiksel oluş kendini bir türlü gösteremez. Gideriz ortodontistlere, ameliyatımız oluruz. O 20 yaş dişlerini çektiririz. Bir tanesi belki çektiririz. Diğer 3 tanesi belki de çıkmaz. Neden? Çünkü insanlar daha önce çiğneme işlemini
sert cisimlerle yaptığı için ezme olayını, sindirim olayını en arkadaki dişlerden tamamlıyor. Hala da öyleyiz ama en arkada sonradan çıkan o dişlerin ihtiyacımız yok. Daha yumuşak, daha günümüzde pişirilmiş yiyecekler kullanıyoruz. Eskiden çiğ besin besleniyorduk biliyorsunuz. Yine avcı toplayıcı sistemi, ateşi bulana kadarki sistemi kastediyorum aslında. O zaman ne oldu? İnsan yine kullanmadığı bir türü, bir vücudundaki bir parça dışarı attı. Hani diyeceksin iç organlarda böyle bir durum söz konusu mu? Yani onun ancak pasifize edildiğini söyleyebilirim. Mesela pankreas aslında şekerle alakalı veya apandisit başka vücutta ne işe yaradığı bilinmeyen bir parça organ olarak gözüküyor. Ne olduğu hala keşfedilmediği için aslında biz bunu bilmiyoruz ama diyorlar ki bunun alınsa bir şey işe yaramaz. Yani insanda bir etki yaramaz. Bunu çok rahat vücuttan dışarı çıkartabiliyorlar. Ama herhangi hayati bir organ, diğer hayati bir organı dışarı çıkarsak inanın ki insanın yaşam kalitesi tamamen değişebiliyor. Ama belki de geçmişte evrimimizin bir sürecinde bizim için pankreas veya safra kesesi dediğimiz o oluşum çok önemli. Hayati değere sahip bir özelliğe sahipti. Tabii bunun yanı sıra insan vücudu da bağışıklık sistemini geliştirmiş oldu. Dünyada şu anki yaşantımız, ortalama yaşımız 80-90 yıl. Çok iyi bakıyorsak kendimize 100 yıl, çok daha iyi bakıyorsak ve sağlıklı bir ortamda yaşıyorsak, şehir yaşamından uzaksak gibi faktörlere baktığımızda 150 yıla kadar yaşayan insanlar var. Belki daha da fazla yaşayan insanlar vardır. Bize gelen bilgiler bu kadar en azından. İnsan yaşamı evrimsel sürecimizde daha azdı. Bir dönem ama. Bu ilk hayvan insan türevinin ortaya çıktığında. Hastalıklara karşı bağışıklık sistemimiz yok. Ve daha çok insan ufacık bir hastalıkta beden terki yapabiliyordu. Mesela grip veya işte çocuk felci. Verem bile geçmişte en yakın geçmişimizde bizler için hayati özelliğe sahip hastalıklardan bir tanesiydi. Ama tedavisi bulunduktan sonra, son 500 yıl önceydi mesela bunun zorluğu. Tedavisi bulunduktan sonra artık bizim için kontrol edilebilir hastalıklara geldi. Yani demek ki biz bir şekilde hem bedensel gelişmişiz hem de beyinsel. Aslında beynin gelişmesiyle bedensel gelişimimizi sağlamışız desem hiç de yanlış olmaz. Evet, konumuzun en çarpıcı yeri DNA'ydı. Çünkü neden? DNA'ların programlanma özelliği var demiştik. Bunun programlanma özelliği nerede yapılıyordu demiştik. DNA'nın kendi genetik uzay bölgesinde. Genetik uzay bölgesi neresiydi? Bazlar arasındaki bağların arasında kalan boşluklara biz DNA aktif uzay diyorduk. Bu DNA aktif uzayların bütünselliğine de DNA aktif platform diyoruz. DNA aktif platform bir DNA'nın kendi içerisindeki bütünsel aktifliğini tesis eder. Nedir bu? Bir DNA'ya birden fazla program verebilirsiniz. Ama mahiyeti baktığınızda aynıdır. Örnek, duygusal bir uygulamayı herhangi bir X DNA'sına yerleştirdik diyelim. O DNA'nın genetik uzay bölgesine baktığımızda onun her varyasyonunu koyabiliriz. Duyumsallıktan bahsederken. İşitme aralığımızı mesela 0.4 ile 0.7 mikron arasındaki dalga boyu olduğunu düşünün. Bazılarımız bunun çok daha ötesinde veya bazılarımız biraz daha aşağısında olabilme hassasiyeti gösterebiliyor. Her birimize farklı kriterlere sahip olabiliyor. DNA'nın programına, genetik uzay bölgelerinde programına öyle bir program verirseniz ki bu dalga boylarının arasındaki o frekansları belki de sonsuz alternatiflerce gerçekleştirebilir. O yüzden her birimizin duyduğu değişkenlik gösterebilir. Her birimizin gördüğü aslında bir değerine göre değişkenlik gösterebilir. Çünkü hepimizin kendi dalga boyları, algıları daha farklı gözüküyor diyebiliriz. Evet, sadece bu da değil tabii ki. Yani 5 algı sistemleri değil. İnsanın insan yapan duygularıdır. İnsanı insan yapan düşünsel özellikleridir. İnsanı insan yapan tabii ki zevkleridir. Hepimiz birbirimizden farklı duyumsal, duygusal, düşünsel ve zeksel yapılara sahip olabiliriz. Müşterek bazı ortak yapılara sahip olduğumuzda zaten buna uygun yapılaşmaların içerisinde olduğumuzu apaçıkta gözüküyor değil mi? Her birimiz kendi temel ihtiyaçlarımızdan kaynaklı olarak bir topluluğun içerisinde yer alma ihtiyacı duyuyoruz. Bir arkadaş çevresi, sosyal çevremizdeki herhangi bir dernektir, kuruluştur, eğitim platformudur gibi birçok unsurların içerisinde yer alıyoruz. Geçmişte de böyleydi. Şimdi de böyle. Demek ki insan aslında
Ne kadar gelişirse gelişsin mutlaka bir bütünselliğin içerisinde yer alma ihtiyacı duyuyor. Bu da çok da yadsınacak bir konu değil. Çünkü zaten insan denilen prototip bir bütünün içerisinde yer alıyor. Ama bu bütünü şu an sahip olmuş olduğu algıya göre de algılamakta zorlanıyor. Nedir bu bütünlük? Mutlak vücut. Mutlak vücudun içerisinde yer aldığın idrakini insan geliştikçe bilincinin tekamülü sonucunda gerçekleştirebilecek. O zaman diyebilir miyiz? Bilinç tekamül ettiği oranda cevher de tekamül edebilir. Elbette ki. Bilinç nasıl tekamül ediyorsa cevher de, yani formlarda aynı şekilde tekamül eder. Peki cevherde tekamül eden şey nedir? Cevherde tekamül eden şey beyin. Beynin DNA aktif platformunda yer alan programlar dedik ki farklı karakterlerde olabilir. Duyumsal olabilir, duygusal olabilir, düşünsel olabilir, zevksel olabilir. Bunlar hangi karakterde? Hareket dışı ki aktif karakter. Yani nedir? Dünyanın yaşam koşullarına uygun tarzlarda bir program yapısına sahip. Atlanta Rahat Termojik Sistem kayıtlarında bu tazoaktif geçer. Yani alt duyarlılıklar diye geçiyor Aksoy-Rahmutu bilgelik öğretisinde. Bunun bir üst kademesi vardır. Bu üst kademesini mazonoaktif duyarlılık deriz. Yine üst duyarlılık olarak da farklı şekilde anlamlandırabiliyoruz. Evet, daha üst duyarlılığı yaşayabilmek için önce bu alfa karakterli diyelim, hareketli ışık aktif karakterdeki olguların hakkını vermesi gerekiyor insanın. Bunun hakkını verdikten sonra bir üst aşamadaki olguları geçebiliyor ve daha da üst aşamadaki olguları geçebiliyor. Diyelim ki alfa evrime ait olan olguları yaşayan bir bilinç, bunun hakkını verdikten sonra betasını geçtikten sonra omegasını yaşayabilir. Amaç bu mudur? Elbette ki amaç budur. Amacın tanrısal özler tarafından varoluşun ilk aşamasından ve tasarlanmış olduğunu da söylemek lazım. Evet, insan kişiliğini oluşturan şeyler ne demiştik? Duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel olgulardı. İnsan ben dediği şey bu duygusal, duyumsal, düşünsel, zevksel olgular bütünselliğine oluşan bir kokteyl. Sadece bir karakter. Ne karakteri? Alfa karakteri. Kime ait? Tanrısal özlere ait. Çekirdek dünyada oluşturmuş olduğu bir tür, bir karakter diyelim. Bu karakterin yaşadığı şeyler neye göre oluyor? Yine DNA'larda verilen programlara göre oluyor. Bu programlar nasıl açılıyor? Şimdi gelelim ona. Evet, işitsel algı, görsel algı, dillik, dokunsal algı, kokusal algı ve tatsal algılardan bahsettik değil mi? Bunların insan formunda beyindeki karşılığı olduğunu söylemiştik. Neydi o? İnsan beynini oluşturan hücrelerin kendine has yetenekleri var dedik. Bu yeteneklerden dolayı da her birine karşılık gelen bir nöronsal aktivite var. Beyin bu işlemleri gerçekleştirirken belli bir sıraya göre yapar. Tabii ki biz bu sıralamayı bir matematiksel hesaba döktüğümüzde çok karmaşık bir algoritma ortaya çıkabilir. Algı nöronları var. Ara nöronlar var ve algı nöronlarından algılanan her bir şeyin önce ara nöronlardan da tepki nöronlarına gitmesi söz konusu. Ara nöronlar merkezi nöronlar olarak biliniyor ve merkezi nöronlar algılanan şeyi ne yapıyor? Beyinde anlamlandırıyor. Anlamlandırdığı şeyi bu işe tepki verecek diğer nöronlara iletiyor. Nasıl iletiyor? Biliyorsunuz ki nöronların yapısı aynı bir ağaç yapısına benziyor demiştik. Ortada çekirdeksel oluşun olduğu bir yapı. Hemen ona bağlantıları var, kolları var. O kollara ne diyorduk? Aksonlar diyorduk. O aksonların içerisinde işte dendritler var. Dendritlerden sinapslar var. Sinapslar sayesinde bir nöron diğer nöronla iletişim halinde demiştik. Ve bunlar elektromanyetiksel bir akımla birbiriyle iletişim halinde oluyor. Nöronsal iletişim aktivitesinden şu an bahsediyorum. Yani insan beyninin tek bir hücresinin yapmış olduğu bir işlem değil aslında duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel olgular planına ait olguların açığa çıkmasını sağlayan. İnsan vücudundaki beyinde yer alan nöronların sayısı 86 milyar deniliyor. 86 milyar nöronun birbiriyle bir iletişim keyfiyeti var. Bu iletişim keyfiyetiyle aslında birbiriyle alakalı fonksiyonları, iletişimleri gerçekleşiyor. Yani bir nöron diyor ki ben bulunduğum vücudun
kalp hücresinin veya kalbine karşılık gelen fonksiyonları kontrol eden bir nöronum. Kalbe dayalı aktiflik şu. Bu bilgiyi nasıl transforme ediyor diğer organlar, diğer hücrelere? Tabii ki kendisinin uzantıları olan, kolları olan aksonlarla. Aksonların üzerinden o bir kablo gibi düşünün. O bilgi aktarılıyor nereye? Sinapslara. Sinapslar da onu elektriksel bir akım olarak diğer bir hücreye, hangi hücreye? Nöronsal hücrenin sinapsına ve direkt aynen alıcı verici şeklinde direkt hücreye etki ediyor. O hücreden nereye? Hücrenin çekirdeğindeki DNA'ya. Bir iletişim ağı oluşturulmuş şekilde bir network var beynimizin içerisinde. Bu sayede hangi olguya, hangi algıya veya hangi ihtiyaç duyuyorsa vücut, o ihtiyaca karşılık gelecek olan etki ve tepkiyi beyin yine nöronların oluşturmuş olduğu sistemle, santral sinir sistemine bağlanarak veriyi vücuda ulaştırıyor. Evet, genel anlamda beynin yapısı bu şekilde ilerliyor diyebiliriz. Tabii ki çok daha karışık yapılar var, hormonal sistemler var, o hormonları devreye sokan bölümün hücreleri var ve o hücrelerin karşılık gelen kendine has duyarlılıkları var ama biz şu an genel anlamda kendimizi anlamak için çalışıyoruz. Yani bir bilim insanının gibi genetiğin içine veya bir insan beyninin içerisine veya hücrenin içerisine girmiyoruz. Ne diyoruz? Nöronlar bizlerin beyninin çekirdeklerinde yer alan DNA'ların yuvası. Buradaki yüklü bulunan programlar sayesinde ancak insan denilen kişilik olgusu ortaya çıkıyor diyebiliyoruz. Bu kişilik olgusuna ait karakterler daha fazla nasıl ortaya çıkıyor? Bir sonraki dersimizde göreceğiz.